YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu modelin yapımını anlatacağım. Ben modelimi bere üzerine uyguladım. Siz her türlü örgüde bu modeli kullanabilirsiniz. Modelimi anlatırken bere anlatımı da yapacağım. Beremi ben 2-3 yaş büyüklüğünde ördüm. Siz daha küçük örmek istiyorsanız arkadaşlar benim başladığım sayıdan 5 ilmek eksik başlayarak bir de şu üstten bir model eksik örerek daha küçük de örebilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız benim başladığım sayıdan 5 ilmek fazla başlayarak berenizi daha büyük örebilirsiniz. Şöyle benim evde pompon aparatım vardı. Bir tane pompon yaptım. Bunu da daha önceden örmüştüm. Buna da hazır pompon yaptım. İstediğiniz şekilde pomponla süsleyebilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bere üzerine uyguladım. Siz her türlü örgüde bu modeli uygulayabilirsiniz. Çok güzel yakışıyor. Bize gereken malzemeler: orta kalınlıkta bebe yünü kullandım. 2 tane bebe yünü, 4 numaralı şiş kullandım. Ben misinalı şiş kullandım. Normal şişlerle de örülebilir. Beremiz dikişli bere olacak arkadaşlar. O yüzden normal şişlerle de örebilirsiniz. Şimdi 94 ilmek atarak örgümüze başlayalım. Şişime 94 ilmek atarak örgüme başladım. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters yaparak lastik örgümü oluşturdum. Yani ön yüzde 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters, arka yüze geçtiğimizde de düzleri düz, yani 2 düz 2 ters aynı şekilde ilmekleri geldiği gibi örerek çift lastiğimi oluşturdum. 11 sıra şu şekilde sayarak 2 4 6 8 10 11 sıra lastik örgümü ördüm. İstediğiniz kalınlıkta lastik örgünüzü örebilirsiniz. Bana bu kalınlık yetti. Daha ince, daha da kalın lastiğinizi örebilirsiniz. Bu çiftli lastik. Bu beremde de tekli lastik kullanmıştım. Bunu da bir düz bir ters bir düz bir ters olarak oluşturdum. Lastik örgümüzü ördükten sonra örgümün ön yüzündeyim ve artırmalarımı yapacağım. Düz örgü öreceğiz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Öncelikle 7 tane ilmeğimi örüyorum. 10 kez arttırma yapacağım. 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle netleştireyim. 7 tane ilmeğimi ördüm. Şu aradaki ilmeğimi çekiyorum. Şişime takıyorum. Diğer şişime ve şöyle içten geçirip, pardon, tekrar yapalım. İçten geçirip gizli artırmamı yapıyorum. Şimdi 9 tane ilmeğimi örüyorum. 4 5 ve 9 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar şu aradaki boşluktaki ilmeğimi çekip şişime takıyorum. Aradan şişime geçirip gizli artırmamı yapıyorum. İkinci artırmamı yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Yine aradaki ipimi çektim. Şişime takıp iç taraftan geçirdim ve üçüncü artırmamı yapmış oldum. Yine 9 tane ilmeğimi örüyorum. 4, konuşurken biraz karıştırıyoruz. 4 5 6 7 8 ve 9 artırmamı yapıyorum. Yine aynı şekilde ipimi iç taraftan çekip şişime taktım ve ördüm. 1 2 3 4 5 6 9.
Aynı şekilde ipimi çekiyorum. Şişime takıyorum. İç taraftan örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Bu şekilde 10 kez artırma yapacağız. Toplamda 104 tane ilmeğimiz oluşacak. 200 ve 9. Pardon. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yine aynı şekilde 9 tane ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 9 tane ilmeğimizi örelim. 9 ve 10 kez artırmamızı yapalım. En son artırmamı yaptım. Sonda kalan ilmeklerimi örüyorum. Burada 7 tane ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. Sizin daha fazla ya da daha az kalmış olabilir arkadaşlar. Sayıları arada karıştırabiliriz. Çok da önemli değil. Yani 10 tane artırma yapmamız bizim için yeterli. Aralardaki sayılar çok önemli değil. Burada şimdi toplamda 104 ilmeğim oluşmuş oldu. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi hiçbir işlem yapmadan ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi ben bu sıramı öreceğim. Bir sırada ön yüzden tekrar göstereceğim. Daha sonra model kurulumunu istediğimiz uzunluğa gelince model kurulumunu birlikte yapacağız. Ben bunda 6 şöyle sayarsam 2 4 6 sıra sonra modelimi kurmaya başlamışım. Bunda da yine bakacağım. Kaç sıra ördüğümü de size söyleyeceğim. Model kurulumunu arkadaşlar ters yönden yapacağız. Yani arka yüzden yapacağız. Şu an ters yüzdeyim. Buradan başlayacağız model kurulumuna. O şekilde örgünüzü ayarlayın. Şimdi ben bu ters örgülerimi örüp ön yüzde tekrar videomu açacağım. Ters örgülerimi ördüm. Örgümü yine ön yüzüne geldim. Yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Artık hiçbir arttırma işlemi, yani hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ön yüzde düz, arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Lastik kısmından sonra 7 sıra düz örgü ördüm. Şöyle şuradan sayarsak 2 4 6 7 sıra düz örgü örmüş oldum. Örgümün arka yüzüne, yani ters kısmına geçtim. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Baştan bir tane ilmeğimi aldım. İsterseniz örerek de alabilirsiniz. Beyaz ipimi arasından şu şekilde geçirdim. Daha sonra bunu sabitleyeceğim. Buraya aldım. Şimdi üstünden örmeye başlıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm ve diğer tarafa aldığım beyaz ipimi şimdi bu tarafa alıyorum. İki şişin arasından örmeden. Biraz serbest olarak bırakıyoruz. Kasma yapmasın beyaz ipimiz. Şöyle sabitleyelim. Tekrar yine 3 ilmeğimi örüyorum. Hep 3 ilmek olarak gidiyor. 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi beyaz ipim iki şişin arasından diğer tarafa aldım. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi örüyorum. Yine ipimi bu tarafa alıyorum. Bu şekilde. Tekrar yine 3 ilmeğimi örüyorum. Bir dakika, şu kameramı biraz sabitleyeyim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu ilmeklerimiz biraz şöyle, çok sıkı olmasın.
beremizi çocuğumuzun kafasına taktığımızda sıkma yapmasın. İplerimiz biraz gevşek kalsın. 3 ilmeğimi ördüm aynı şekilde. Yine ipimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 ördüm. Yine beyaz ipimi bu tarafa aldım. Bir ön kısma geçiriyoruz ipimizi, bir arka kısma. Yine bakın şu ip bu ipin üstünde kalmasın arkadaşlar. Bu ip ilmeğin altında kalacak. Böyle üstünden örüyoruz. Yani boşta kalmasın ipimiz. Bakın şöyle düz taraftan göstereyim. Bu şekilde olacak. Şimdi 1 2 yine 3 ilmeğimi ördüm. Ve ipimi yine diğer tarafa geçiriyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa geçiriyorum. Örgümün ters yüzündeyim. 2 3 ilmeğimi ördüm. Yine ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Şöyle arada da kontrol ediyorum. İplerim çok sıkı kalmasın. Şöyle açtığımız zaman biraz gevşek olsun. İpimi diğer tarafa geçirdim. Yine 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. 3 ilmek örüyoruz. İpimizi kendimize alıyoruz. 2 şişin arasından örmeden. Sonra tekrar 3 ilmeğimizi örüp ipimizi diğer tarafa alıyoruz. Bu şekilde ipimizi yürütmüş oluyoruz ilmeklerin arasında beyaz ipimizi. 2 3 Şunu alacağım. Kamera odaklanmıyor. Şöyle yapalım. İpimi yine 3 ilmek ördükten sonra ön tarafa aldım. 1 2 ve 3. Yine diğer tarafa alıyorum. 1 2 3. Ön tarafa alıyorum. Yine arada kontrol ediyorum. İplerim çok sıkı olmasın. Şöyle. Evet. Devam edelim. 3 1 2 tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi yine diğer tarafa alıyorum. 2 şişin arasından. 1 2 3 ön tarafa alıyorum. 1 2 3 diğer tarafa 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar 3 ilmek örüyoruz. İpimizi şöyle bir öne bir arkaya aralarda yürüterek sıra sonuna kadar geleceğiz. Üç ilmeğimi örüyorum. Yine bu tarafa alıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada 4 ilmeğim kaldı. Son ipimi son kez ön tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Diğer tarafta bir tane ilmekle başlamıştık. Yine sonda bir ilmeğimiz kaldı. O şekilde ayarlamıştım ben. 104 ilmeğimiz vardı. 103 olsaydı mesela bu sayı tutmayabilirdi. O yüzden 104, 106 o şekilde arttırmalarınızı 108 o şekilde başlarsanız ipiniz de bu şekilde denk gelecektir. Şimdi son kez ipimi şöyle pardon şişim çıktı. Diğer tarafa alıyorum ve son ilmeğimi burada örmüş oluyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçelim. İplerimizi düzeltelim. Şimdi ön yüzünden aynı şekilde yine ipimizi yürüteceğiz. İpimi örmeden aldım. Ön yüzde olan ipimi aynı şekilde arka yüze geçirip şu arkadaki beyaz ipin üstüne denk geliyor ve 3 tane ilmeğimi arka yüzde yaptığımız gibi
örüyorum. Bu sefer ipimi yine ön yüze alıyorum. Şimdi de öbür ipin üstüne denk geldi. Öbür ilk yürüttüğümüz ipimizin üstüne denk geldi. Şimdi 3 ilmeğimi tekrar ördüm. Yine ipimi diğer tarafa aldım. 3 ilmeğimi ördüm. Hep 3 3 gidiyoruz. Yine ön tarafa aldım. 1 2. Yine burada da ipimizi birazcık serbest bırakalım arkadaşlar. Dediğim gibi çocuğun kafasına taktığımızda bereyi sıkma yapmasın. Biraz esnek olsun. Yine ipimi diğer tarafa aldım. 2 3 ilmeğimi ördüm. Ön tarafa aldım. 1 2 3. Aynı şekilde hep 3 ilmeği örüyoruz. İpimizi bu tarafa tekrar 3 ilmeğimi örüyorum ve ipimi diğer tarafa alıyorum. Bu şekilde. 1 2 3. Bu şekilde gözükecek. Arkadaki iplerimiz de böyle üstüne, yani üst üste denk gelmesi gerekiyor. 3 ilmeğimi örmüştüm. Yine ipimi bu tarafa alıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Baştaki ilmekleri denk getirdikten sonra hiçbir zorluğu yok. İpimi yine tekrar ön yüze alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ilk sırada yaptığımız gibi ilmeklerimizi örelim. İpimizi bu şekilde, yani 3 ilmeğimizi örelim. İpimizi bu şekilde aralardan gezdirelim. Şu beyaz ipi aldığımızda arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Bu ipi bazen şu şekilde üstte kalmış oluyor. O yüzden bu boşta kalıyor arkadaşlar. Bunun üstünden ördüğümüze emin olalım. Bakın şöyle ilmeğin arasında kalsın. 2 3. Aynı şekilde 3 ilmeğimi örüp ipimi bu tarafa alıyorum. Böyle sıra sonuna kadar gelelim. Bir kez daha ipimizi yürüteceğiz. Daha sonra toplayıp şeklini vereceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Burada yine 4 ilmeğim kaldı. 2 3 tanesini örüyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Yine bir ilmeğim kaldı ve bunu örüp bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Şöyle şunu gevşetiyorum biraz arkadaşlar, dediğim gibi sıkı olsun istemiyorum. Şimdi yine örgümün arka yüzüne geçtim. İplerimi şöyle düzeltiyorum. Yine örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Aslında örüp de almak daha mantıklı ama öyle başladım, öyle devam ediyorum arkadaşlar. Aslında fark etmez. Dikiş yeri olacağı için çok da önemli değil. Örerek de devam etsem olur. Şimdi yine ilk ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi aldım. İkincisini örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. Aynı şekilde arkadaşlar, bir farklılık yok. İlk sırada nasıl yaptıysak yine bu üçüncü sırada da aynı şekilde ipimizi yürütüyoruz. Diğer tarafa almıştım. Şimdi bu tarafa çekiyorum. Şuradan da yine çok sıkı oluyor mu diye kontrol ediyorum arkadaşlar. İplerimi şöyle biraz gevşetiyorum. Siz de böyle kontrol edin bence. Çok sıkı olmasın. Bunda biraz, yani şu beremde biraz şu ilk sıram sıkı oldu. Biraz kasıyor o yüzden. O yüzden buna çok dikkat ediyorum.
Pardon. Şimdi ipimi bu tarafa aldım. Örüyorum. 1, 2, 3 ördüm. Yine ipimi diğer tarafa alıyorum. Aynı şekilde ilk sırada yaptığım gibi bu sıramı da bu şekilde ipimi yürütüyorum. 3 sıra ipimizi yürütmüş oluyoruz. Şimdi ön yüze geçtiğimde ilmeklerimizi toplayacağız ve şeklini vereceğiz. 3 ördüm, ipimi bu tarafa aldım. Ben bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Zaten burada bir karışıklık olmaz artık. İplerin yerleri belirginleşti. Şöyle 3 örüyorum. Yine ipimi bu tarafa alıyorum. 3 örüyorum. İpimi diğer tarafa alacağım. Evet, bu şekilde. Sıra sonuna kadar ipimizi yürütelim. Sıra sonuna geldim. Yine ipimi diğer tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi örüp ipimi diğer tarafa alıp son ilmeğimi öreceğim. Evet. Son ilmeğimi de ördüm. Burada ve artık yürüttüğümüz ipleri toplayacağız. İlk ilmeğimi yine aynı şekilde örmeden alıyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. İpim çünkü ön tarafta. İpimi arka tarafa aldım. Şimdi ipimi arka tarafa aldım. Şimdi 3, 1, 2, 3, 4. Önceden 3 ilmeğimizi alıp ipimizi de bu tarafa alıyorduk. Şimdi iplerimizi toplayacağımız için şu tam ortadaki ilmeğe kadar örüyoruz. 2, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Buradaki 3 ilmeğin üstüne almıştık beyaz iplerimizi. Şimdi 5 tane ilmeğimi ördüm. Bu 3 ilmeğin arasındaki ilmekten bu iplerimi toplayacağım. Öncelikle şu 3 tane beyazın içinden geçirdim şişimi. Şu ortadaki ilmeği aldım ve böyle alttan beyaz iplerin içinden geçirdim ve diğer şişimi aldım. Şimdi aldıktan sonra arkadaşlar bu arkadaki beyaz ipimizi alıyoruz ve bu mavi ilmeği beyaz iple örüyoruz. Bu kadar. Tekrar yine mavi ipimize geçiyoruz. Bir, bu şekilde bakın toplamış olduk. Şöyle düzeltelim şişimizin ucuyla. 2, bir mavi ilmeğimi örmüştüm. 3, 2, 3, 4, yine 5 ilmeğimi örüyorum. Bu sefer de 5 ilmek olarak gidiyoruz. 6. ilmeğimize iplerimizi topluyoruz. Şöyle sağ elimdeki şişin ucunu beyaz iplerin altından geçirdim. Mavi ilmeğime taktım. Tekrar şu beyaz ipleri bu şişimle şöyle mavi ipin üstünden geçiriyorum. Bu şişime alıyorum. Ve beyaz iple mavi ipimi örüyorum. Mavi ilmeğimi ördüm. Şimdi yine mavi ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. 5 ilmeğimi aynı şekilde ördüm. Bu arada da beyaz ipimi alttan yürütmüş oluyorum tekrar. 5 tane ilmeğimi ördüm. Aynı şekilde beyaz iplerimi şu ortadaki ilmeğin üstünden geçiriyorum
ve mavi ilmeğimi şişime taktım ve beyaz iple örüyorum. Şöyle örüyorum. Biraz karışık gelebilir arkadaşlar ilk yaptığımız modelde, ama ikincisinde elimiz gayet alışıyor. Şimdi tekrar mavi ipimi aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi aynı şekilde ördüm. Aradaki şu odaklayalım kameramızı. Yine aynı şekilde iplerimin altından şişimi geçirdim. Mavi ilmeğimin üstünden geçirerek şöyle diğer şişimi alıp beyaz iple örüyorum. Tekrar aynı şekilde 5 ilmek öreceğim. Bu şekilde ilerliyor bu sıramızda arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Böyle. Yine toplayalım. Şöyle anlaşılıyor mu diye kameraya da bakıyorum arada. Topladım. Üstünden geçirdim. Şimdi bunu beyaz iple tekrar örüyorum. Eğer anlayamadıysanız arkadaşlar, videonuzu sağ üst köşede 3 nokta olan yerden yavaşlatabilirsiniz. Oradan da o şekilde yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Gayet yavaş anlatmaya çalışıyorum. 3, yine 4, yine 5 ve tekrar iplerimi buradan topluyorum. Şişimi geçirdim. İlmeğimi alıp beyaz iple örüyorum. Evet, bu şekilde biraz iplerimiz karıştı. 2 ip olunca ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şöyle çekelim. 1 2 3 4 5 ördüm, topluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tekrar yine beyaz ipimle örüyorum. Bu ipimizi, beyaz ipimizi biraz şöyle çekelim. İlmeğimiz düzgün olsun. 1 2 3 4 5. Tekrar geçirdim. Topladım. Şöyle yine beyaz ipimle örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle örelim arkadaşlar. Ben de bu arada iplerimi biraz toparlayayım, düzelteyim. Video çekerken karıştı biraz. 3 4 5, bir kere daha toplayalım. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi son toplamamı yapacağım. 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Toplamamı yapıyorum. Burada beyaz ipimi geçirdim. Ördüm ve son 2 tane ilmeğimi yine mavi ipimle örüp ilk modelimin kurulumunu bitirmiş oluyorum. Bu şekilde. İlk modelimizi yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi şu aradaki diğer modele gelene kadar aradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Birkaç sıra. Sadece mavi ipimizi kullanacağız. Beyaz ipimizi diğer modelimizi yaparken kullanacağız. Bütün buradaki bu beyaz ilmeklerimiz de dahil olmak üzere hepsini ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Beyaz ipimizi de ters tarafta bütün ilmeklerimizi ters, ön yüze geçtiğimizde de bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer modelimizi
yapacağımız yere gelene kadar arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters, ön yüzde de bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Örgümün ön yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar, ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim birkaç sıra. Daha sonra ikinci modelimizi birlikte kuracağız. Bakın, burada modelimiz çok güzel oluştu. Şimdi ben birkaç sıra örüp geliyorum. Birinci örneğimi bitirmiş oldum. Birinci örneğimi bitirdikten sonra 3 sıra ördüm. Örgümün ters yüzüne geçeceğim. Ters yüzüne geçmeden önce buradaki ikinci örneğimizi nasıl kuracağımı söyleyeceğim. Bu iki örneğin arasına kuracağız. Tam aralara denk gelecek örneğimiz. Şuradan hesap edersek 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ördükten sonra ipimi buradan geçireceğim. Tam araya rast geliyor. Şöyle de hesaplayabiliriz. Bu aradaki ördüğümüz 3 tane ilmek vardı. O 3 ilmeğe kuracağız örneğimizi. Şimdi örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda bir ilmekle yapmıştım örneğimi. Şimdi 4 tane ilmeğimi örüyorum. 3 ve 4. İpim burada, onu hemen arka tarafa geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Aynı ilk örnekte yaptığımız gibi aynı şekilde ipimizi yürüteceğiz. Tekrar arkaya alıyorum. Yine biraz gevşek bırakıyoruz iplerimizi. Yani beyaz ipimizi gevşek bırakıyoruz. Mavi ipimizi normal bir şekilde örüyoruz. Şöyle ön tarafa tekrar alıyorum. 3 ilmeğimi örmüştüm. Ördüm yani 1, 2, 3. Tekrar 3 ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 2, 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 1, şöyle biraz gerdireyim. 2, 3. Yine diğer tarafa alıyorum. 1, 2, 3. Ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3. Şimdi sıra sonuna kadar 3 ilmek örelim. İpimizi bu şekilde aralardan yürütelim. Yine 3 ilmek örüyoruz. Tekrar ipimizi diğer tarafa alıyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. İpimi 3 ilmekten sonra ördüm. 3 ilmekten sonra bu tarafa aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada 4 tane ilmeğim kaldı. Buradaki şu boşluğu kapatmak için yine buraya bir tane daha örnek yapacağız. 4 ilmeğim var. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Tek bir tane ilmeğim kaldı. Şöyle beyaz ipimi yine ön tarafa alıyorum ve son bir ilmeğimi örüyorum. Şimdi ikinci sıramızın ipini yürütelim. Şöyle yine bir tane ilmeğimi örüyorum. Yani örmeden alıyorum ve ipimi ön tarafa alıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar 1, 2, 3. Diğer tarafa aldım. 1, 2, 3. Bu şekilde. 3,
ilmek örüyoruz. İpimizi bu tarafa alıyoruz. 1 2 3 3 ilmek örüyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. 1 2 3. Şöyle bir iki sıra daha yürüteyim. 1 2 3. Diğer tarafa aldım. 1 2 3. İkinci örneğimizde oluşmaya başladı. 2 3. Bu şekilde aynı ilk sırada yaptığımız gibi 3 örüyoruz ve ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Sıra sonuna geldim. Şöyle ipimi son kez yürüttüm ve sonda kalan 4 tane ilmeğimi örüyorum. Şöyle ipimi şu tarafa alacağım. İkinci sıramızı da, yani ikinci sıra ipimizi de yürütmüş olduk. Şimdi yine örgümün ters tarafına geçiyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. 4 tane ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Üç tane ilmeğimi ördüm. Başta 4 ördük. Burada 4 başladığımız için aralarda yine arkadaşlar 3 ile devam ediyoruz. İpimi yine bu tarafa aldım. 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. 3 ilmeğimizi örelim. İpimizi şöyle ön tarafa alalım. Yani yönünü değiştirelim. 3 ilmek ördükten sonra. Şimdi bu sıranın da ipini yürüteceğim arkadaşlar. Tekrar diğer ön sıraya geçince videomu açacağım. Sıra sonundayım. Son kez ipimi yürüteceğim. 3 ilmeğimi ördüm. Ve ipimi ön tarafa alıyorum. Ve burada kalan tek ilmeğimi örüyorum. Evet. İp yürütmemiz bitti. Şimdi toplayacağız. Aynı şekilde tam ortadaki ilmeğimizi toplayacağız. Şimdi bir tane ilmeğimi aldım. Tam ortadakini toplayacağım için 2 taneyi örüyorum. Başta gördüğünüz gibi şişimi iplerin içinden geçirdim ve mavi ipimi şöyle alıyorum. Diğer şişime ve beyaz iple örüyorum. Mavi ipime devam ediyorum yine. 1 2 3 4 5. Yine burada da 5 ilmeğimi örüyorum. Diğer sırada da aralarda hep 5 örmüştük. Diğer örnekte de toplarken şöyle ipimi geçirdim. Aldım. Diğer şişimi aldım ve beyaz iple örüyorum. Bu şekilde. Yine mavi ipime devam ediyorum. 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Beyaz ip içinden geçirdim ve mavi ipimi aldım. Diğer şişime taktım. Beyaz iple ördüm. Yine 5 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5. Beyaz iple yine örüyorum. 1 2 3
4 ve 5. Topluyorum. Şişime taktım. Beyaz iple örüyorum. Mavi ipime geçip yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. 4 ve 5. Şişime geçirdim. Mavi ilmeğime taktım. İçinden aldım. Diğer şişime takıp beyaz iple örüyorum. Şöyle biraz da yavaş gösterdim. 5 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Beyaz ipimi tekrar beyaz ipimle örmüş oldum. 5 ilmeğimi örüp bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci sıra örneğimiz, modelimiz de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi mavi ipimizle aynı şekilde 3 sıra örelim. Tekrar 3. örneğimizi kuralım. Şimdi ters taraftan arkadaşlar bütün ilmeklerimizi mavi iple örüyoruz. Beyaz ipimiz yine burada bekliyor. Şimdi ben 3 sıra düz örgü, yani ters tarafta ters, düz tarafta da bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüp 3 sırayı tamamlayıp geliyorum. Şöyle beyaz iplerimizi de ördüğümüzü göstereyim. Böyle. İkinci örneğimi de bitirmiş oldum. İkinci örneğimden sonra 3 sıra örgü ördüm. 1 2 3 sıra ördüm, aynı burada yaptığım gibi. Şimdi 3. örneğimi kurmaya başlayacağım. Birincide nasıl yaptıysak üçüncüsüde de aynı şekilde yapacağız. Yani bir ilmeğimizi alıp ipimizi yürütmeye başlayacağız. Sıralama bu şekilde gidecek. 1'de nasıl yaptıysak 3'de aynı şekilde yapacağız. 2'de nasıl yaptıysak 4'ü de aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Şimdi örgümü ters tarafa çeviriyorum. Bir ilmeğimi alacağım şimdi. Şöyle iplerimi düzelteyim önce. Bir tane ilmeğimi aldım. Beyaz ipim burada bekliyordu. Onu şöyle aradan geçirip diğer tarafa alıyorum ve 3 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. İpimi şöyle biraz gevşetip beyaz ipimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar aynı şekilde 2 3 ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Hep aynı şekilde örneğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sadece benim göstermek istediğim başlangıçta nasıl başladığımız, aralarda nasıl denk getirdiğimiz. Şöyle gördüğünüz gibi yine 2 tanesinin arasına denk geliyor. Başlar boş olduğu için, bakın şurada boşluk olduğu için en baştan örneğimi kurarak başladım. Şimdi sıra sonuna kadar 3 örüyoruz. Sonra ipimizi yürütüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı bitirelim. Şöyle iplerim de karıştı zaten. Hem onları düzelteyim hem de sıramı bitireyim. Sıra sonunda yine videomu açacağım. Şöyle yine beyaz ipimi bu tarafa aldım. 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 3 örelim ve ipimizi yürütelim. Sıra sonunda videomu açacağım. Sıra sonuna geldim. Son kez ipimi yürüteceğim. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum ve burada kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada örnek yapmıyoruz çünkü altta örneğimiz var. Burası boş kalacak. Dördüncü örneğimizi yaptığımız zaman buraya yine örnek yapacağız. Şimdi burada kalan
4 tane ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi dördüncü örneğimizi kurarken bu boşluktan yukarıda örnek kuracağız bu boşluğa. Yani boş olan yerlerin bir üstünde örneğimiz olacak. Bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi düz tarafa geçiyorum. Hiçbir farklılık yok arkadaşlar. Aynı aşağıdaki örneklerde yaptığımız gibi yine ilmeklerimizi öreceğiz ve ipimizi yürüteceğiz. 1 2 3 4 tane ilmeğimi yine örüyorum ve ipimi bu tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın biraz gevşek bırakıyorum iplerimi. Alttan kaskıma yapmasın diye. Hem de örneğimiz daha güzel duruyor böyle boşta. Şimdi yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimi örüyorum ve ipimi yürütüyorum. Bu sıramız da bu şekilde. Sıra sonuna geldim. 1 2 3 tekrar burada bir tane ilmeğim kalıyor. Şöyle ipimi diğer tarafa aldım ve ilmeğimi ördüm. Daha sonra yine ters yüze geçiyorum. Aynı şekilde ipimi yürüteceğim. Bir tane ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi aldım. Ve ipimi diğer tarafa aldım. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi bu tarafa alıp bu sırayı da bu şekilde ipimi yürüteceğim. Daha sonra arkadaşlar diğer örneklerde yaptığımız gibi ipimizi yani iplerimizi toplayacağız ve modelimizin şeklini vereceğiz. Ben anlaşıldığını düşünüyorum. Bu şekilde ters sıradan da ipimizi yürütelim. Aynı aşağıda yaptığımız gibi iplerimizi toplayıp örneğimizin şeklini verelim. Tekrar 3 sıra örgümüzü örelim. Ben 4. modeli kurarken yine videomu açacağım. Anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hani videomu fazla uzatmamak için burada kapatıyorum. 4. modelimi kurarken yine videomu açacağım. 3. modelimi yaptıktan sonra 3 sıra ördüm. Şimdi 4. modelimi yapacağım. 4. modelimizi de 2. modelimize nasıl başladıysak o şekilde başlayacağız. Yani 4 ilmek ördükten sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Zaten model yerini belli ediyor. Burada altta model olduğu için üste koymuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi boşluk olduğu için buraya koymuşuz. Şimdi burada boşluk olmadığı için buradaki ilmekleri örüyoruz. Şimdi 4 tane ilmeğimi örüyorum. İkinci sırada da bu şekilde başlamıştık. 4 ilmeğimi ördüm. İpim yine bu tarafta bekliyor. Şöyle bir de kontrol edelim. Tam ortaya geldiğinden emin olalım. İpimi diğer tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Yine 3 ilmeğimi örüyorum. Yine diğer tarafa alıyorum. Aynı şekilde iplerimizi yürüteceğiz. Hep aynı şekilde ilerliyor. 3 kez iplerimizi yürüteceğiz. Ön yüze geldiğimizde 3 kez yürüttükten sonra modelimizi toplayacağız. Bu şekilde. 3 ilmeğimi ördüm. Yine ipimi diğer tarafa aldım. 3 ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bu şekilde. Sıra sonuna gelince tekrar göstereceğim. Sıra sonundayım. Şöyle yine 3 ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Son kez ipimi yürütüyorum. 3 ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum.
ve sonda kalan bir tane ilmeğimi örüyorum. Başta 4 ile başlamıştık. Aynı ikinci sırada da bu şekilde olmuştu. Sonda da bir tane ilmeğimiz kaldı. Zaten dediğim gibi örnek, yani model kendini nerede kuracağımızı belli ediyor. Bakın burası boştu. Üste modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ilk sıramı yürüttüm. Bu şekilde aynı bu sıralarda yaptığımız gibi 3 sıra ipimizi yürütelim. Daha sonra toplayalım. Şöyle bir iki model de şuradan göstereyim. İpimi yürüteyim yani. Şöyle bir ilmeğimi aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. 3 ilmeğimi ördüm. Hep aynı şekilde ilerliyor zaten. 3 ilmek örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Şimdi videomu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi dördüncü modelimi kuruyorum. Dördüncü modelim dediğim gibi ikinci model. Nasılsa o şekilde ilerliyor. Beşinci yaptığımızda da birinci ve üçüncü modelimiz nasıl başladıysa ve bittiyse o şekilde ilerleyecek. Altıncı modelimizde yine 2 ile 4 nasıl başlayıp bittiyse o şekilde ilerleyecek. Modelimizi bu şekilde yapalım. Bu beremde ben 6 kez model yaptım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez ördüm modelimi. Eğer siz berenizde daha büyük başladıysanız bir sıra daha fazladan model yapabilirsiniz. Modelimizin yapımı bittikten sonra toplamasını yapacağız. Beremizin kesmelerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi kesmeler yapacağız. Şimdi ben model kısmını bitirip kesmelere geldiğim zaman videomu tekrardan açacağım arkadaşlar. 6 sıra modelimi ördüm. Bir sıra ters örgümü ördükten sonra şimdi örgümün ön yüzüne geldim ve şimdi beremizin kesmesini yapacağız. Öncelikle 10 tane ilmeğimi örüyorum. On tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimi ördükten sonra şu 2 tane ilmeğimi birlikte örüp kesmemi yapıyorum. Yine 10 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüp ikinci kesmemi yapıyorum. Bu sıramızda 10 örüyoruz, 1 kesiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine kesimimi yapıyorum. Yani 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde kesmemizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 10 ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. On ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. 10 ilmek örelim. 1 ilmek keselim arkadaşlar sıra sonuna kadar. 2 ilmeğimizi birlikte örüp keselim. Sıramın sonuna geldim. 2, 4, 6, 8, 10. Sonda 10 ilmeğim kaldı. Burada 10 ilmeğimi ördüm ve 2 tane kesmemi yapıyorum. Sıra sonunda 8 tane ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4. Bunları örüyorum ve sıramı bitiriyorum. 10 ilmek ördük. 2 tane ilmeğimizi birlikte alarak kestik. 10 ördük.
2 tane ilmeğimizi birlikte örerek kestik. Şimdi örgümün ters tarafına geçtim. Burada da 9 tane ilmeğimizi öreceğiz ve kesmemizi yapacağız. Dokuz ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Bu şekilde 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye kesmelerimiz gidecek arkadaşlar. Yani burada 9 tane ilmeğimizi örüp kesiyoruz. Diğer ön yüze geçtiğimizde 8 ilmeğimizi örüp kesiyoruz. Bu şekilde tepe kısmını toplamış olacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte bu şekilde örüp kesmemi yapıyorum. Yine 9 ilmeğimizi örelim. Sekiz, 9 ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar 9 ilmeğimizi örelim. 2 ilmeğimizi birlikte alıp keselim. Yani sıra sonunda açtım yine videomu. 9 tane ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte örüp kesmemi yapıyorum. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Yine bunları örüp sıramı bitiriyorum. Tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüzde de 8 ilmeğimizi öreceğiz ve kesmemizi yapacağız. Bu şekilde tepe kısmına kadar ilerleyeceğiz. Sekiz ilmeğimi ördüm. Kesmemi yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıp örüyorum. Tekrar yine 8 ilmeğimi örüyorum. 8 ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. 8 ilmeğimizi öreceğiz. 2 ilmeğimizi birlikte örüp keseceğiz. Yine sıra sonundayım. Bu sıramızda da 8 ilmeğimizi örmüştük ve kesmemizi yapmıştık. Sıra sonuna kadar geldim. 8 ilmeğimi ördüm ve son kesmemi yapıyorum. Ve sonda kalan 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi örüp bu sıramı da bitiriyorum. Şimdi ters tarafa geçeceğim. Ters tarafta da 7 ilmeğimizi örüp yine kesmemizi yapacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 7 ilmeğimi öreceğim burada. Evet. Aynı şekilde 2 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Bu sıramda da 7 tane ilmeğimi öreceğim. 2 ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Bu sıramda da bu şekilde ilerleyecek. Ters tarafta 7 ilmek örüp bir kesme, 7 ilmek örüp bir kesme sıra sonuna kadar geldim. Tekrar ön yüzüme geçtim. 6 ilmek ördüm, bir kesme, 6 ilmek, bir kesme ve sıra sonuna kadar geldim. 6 ilmeğimi ördüm, kesmemi yaptım. 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi kesmemi burada yapıyorum. Sıra sonunda 10 tane ilmeğim var. Burada 8 ilmek bırakmayacağım. Sonda yine kesme yapacağım. 6 ilmeğimi ördüm. Kesmemi yapıyorum. Burada kalan 8 tane ilmeğimin yine 6 tanesini örüyorum. Sonda kalan 2 ilmeğimi keseceğim. Gördüğünüz gibi sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Bunları da ikisini birlikte örüp kesiyorum. Bu sıramızda bu şekilde, burayı da göstermek istedim. Şimdi 5 ilmek örüp kesmemi yapacağım. 5 tane ilmeğimi örüyorum. Örgümün ters tarafındayım bu sefer. 4, 5 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Sıra sonuna kadar
Bu sıramız da bu şekilde olacak. 2, 3, 4 ve 5 ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimin 5'ini örüyorum. 2 tanesini yine bu şekilde keseceğim. 5 tane ördüm ve son burada kesmemi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 örüp bir keseceğiz. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. 4 örelim, bir keselim. Daha sonraki sırada 3 örelim, bir keselim. 2 örelim, bir keselim. Sonra en son tepe toplamasına gelince ben videomu açacağım. Tepe kısmının toplamasını bitirdim. En son bir ördüm. 2 ilmeğin birlikte örerek kestim. Yani bir örüp bir kestim. Ve burada kalan ilmeklerimi şimdi iğne ile toplayacağım. Şöyle uzunca bırakacağım ipimi ve keseceğim. Şöyle ipimi uzunca bıraktım arkadaşlar. Şimdi burayı iğneye geçireceğim. Şöyle bir tane yün iğnesi, normal iğne de olabilir. Şimdi ilmeklerinizi bu taraftan da geçirebilirsiniz. Ben şişim misinalı olduğu için şu taraftan alacağım. Normal şişte örüyorsunuz. Öbür türlü de iplerinizi toplayabilirsiniz, ilmeklerinizi. Şimdi şuradan ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Tek tek alarak ilmeklerimi iğneme geçireceğim. Ve şişimi bir kenara alıyorum ve şöyle gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi bu şekilde toplamış oldum ve tepe kısmını öyle topluyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet, beremin yapımını ben tamamladım. Şöyle uzunca bıraktığım iple tepeyi büzdükten sonra aşağıya doğru beremi birleştirdim. Evde bulunan pompon aparatım vardı. Onunla da pompon yapıp beremi süsledim. Şöyle hazır pompon da kullanabilirsiniz. Tuhafiyelerden alıp arkadaşlar. Bunu da daha önceden örmüştüm. Bu da çok güzel oldu. Çok güzel yakıştı modelimiz. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.